Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Menopozu konuşuyoruz efendim. Dünya nüfusu artıyor, genç nüfus artıyor, yaşlı nüfus da artıyor. Önceden ölüm oranları çok daha yüksekti ama artık kadınların hayatının büyük bir kısmı menopozda geçiyor. Ve menopozu geciktirebilir miyiz? Menopozla ilgili neler yaparız? Bunları konuşacağız. Genel olarak menopoz 45-55 yaşları arasında başlayan bir süreç. Kadınlarda ani ateş basmaları, üşümeler, adet düzensizliği, gecikmeler, çarpıntı, üşüme gibi belirtilerle ilk olarak kendini gösteriyor. Peki tıbbi olarak önlemek mümkün mü? Hayır. Yumurta bitti mi bitiyor. Ama yaşam tarzımızda mümkün. Bununla ilgili detaylı bilgilendirme yapmak istiyorum. Son adet kanaması menopozun başlangıcı olarak kabul edilir. Menopozla birlikte her ay düzenli olarak o gerçekleşen regl artık bitmiş olur. Aslında kadınlığın bitmesi değil, kadınlık bitmez ama doğurganlık özelliğimiz kaybolur. Artık çocuk doğuramayız. Bazı kadınlarda da 40 yaş öncesi erken menopoz görülmekte. İşte menopozu önlemek için bazı yöntemler deneniyor. Bununla ilgili çalışmalar var. Bunun gecikme yolları ile ilgili ayrıntılı konuşalım. Şimdi kadınların bebeklik, ergenlik, cinsel olgunluk, o üretken olduğumuz dönem, sonra da bir menopoz dönemi var. Bu menopoz döneminde bizim yumurta folikülümüz giderek azalır. Östrojen üretiminin azalmasına bağlı da östrojen eksikliğine bağlı bazı sıkıntılar görmeye başlarız. Yumurtalarımız küçülür ve adet döngüsü kesilir. Ve menopoz süreci artık başlamıştır. Peki menopoz ne demek? Menopoz Yunanca'dan gelen bir kelime. Yunanca mens, ay demek. Paus, durmak demek. Yani ay durması gibi diyebilir miyiz? Evet, reglin durması. Şimdi geciktirmeyi hepimiz arıyoruz, araştırıyoruz. Çünkü ben de artık o yaşlara yaklaşmış bir kadınım. Bunun için deneyen yöntemler var. Tıbbi olarak dediğim gibi geciktirmek mümkün değil. Araştırmalara göre geciktirme yöntemlerinin olduğunu söyleyebilirim. Bir önceki videoda bitkileri ve çayları anlatmıştım. Ama şunu bilin, eğer anneniz, kardeşlerinizden biri erken menopoza girdiyse siz de buna adaysınız demektir. Çok sigara kullanıyorsanız, ani stres yaşadığınız durumlar varsa ya da kronik stresli bir durumla karşı karşıyasınız, İşte o zaman menopoza girme riskiniz erken olabiliyor. İleri yaşlı bir hamilelik, yani diyelim ki ileri yaşlı bir ilk hamilelik bunun geciktirdiği gösterilmiş. Doğum kontrol haplarının menopozu geciktirdiği gösterilmiş. Ne kadar çok doğum yapıp ne kadar çok bebeğinizi emzirirseniz yine menopozun geciktiği gösterilmiş. Bir de obezite, yani şişman kişilerin menopoza daha geç girdiği görülmüş. Ama şişmanlığın getirdiği başka riskler var. Bunu birazcık düşünmek gerekiyor. Bir de işsiz kadınların iş sahibi olanlara göre daha geç menopoza girdiği görülmüş. Yani iş sahibi kadınlar daha stresli olduğu için muhtemelen menopozu daha erken girdiği görülmüş. Bazı çalışmalarda tersi bulunmuş, çelişkili sonuçlar var. Ama bu tabii bölgeye göre, coğrafyaya göre, ülkeye göre değişkenlik gösteriyor. Medeni durumla menopoz yaşı arasında bir ilişki var mı diye bakmışlar. Yani evli kadınlarla bekar kadınlar arasında bu ikisi arasında bir karşılaştırma yapıldığında bir ilişki olmadığı görülmüş. Ama aşırı egzersiz, kadının cinsiyet hormonlarında aşırı azalmaya neden olduğu için menopozun erken başlamasına neden olduğu gösterilmiş. Yani evet, spor tamam ama aşırı spor zararlı. Hane halkı gelirine bakmışlar. Yani ailenin ekonomik durumu iyiyse menopoz arasında bir ilişki var mı? Bir ilişki bulunamamış. Güney Kore'de yakın zamanda yapılan bir araştırma var. Düşük hane geliri olan erken menopozla ilişki olduğu göstermiş. Yani bununla ilgili de bir çalışma, tabii ki kültürel farklılıklar olduğunu göstergesi. Menopoza giren genç kadınlar için en iyi bilinen, sıklıkla fark edilen risk faktörlerinden biri de sigara içmek. Yakın zamanda toplamda 313.482 kadının katıldığı bir 9 makalenin bir meta analizi yapılmış. Yani hepsi harmanlanarak. Kadınların Bademax indeksi arttıkça menopoz yaşının da arttığı belirlenmiş. Bademax indeksi ne demek? Yani çok zayıf kişiler menopoza daha erken giriyor. Başka bir Bademax çalışmasında da yakın zamanda yapılan bir çalışma yine aynısını desteklemiş. Zayıf kadınların erken menopoza girme riskinin daha yüksek olduğu bulunmuş. Yani o nedenle de hani toplumda bize dayatılan bu zayıf kadın olayı var ya, çok da zayıf olmamamız lazım. Birazcık normal kilolarda olmamız bizim menopoza girme riskini azaltıyor. Aşırı kilolu olanlarda menopoza geç girdiği gösterilmiş çünkü. Aşırı kilonun getirdiği riskleri de düşünerek bence orta normal kiloda olmak, Bademax indeksimizi 21 ile 25 arasında tutmak
daha mantıklı gibi görünüyor. Bademeks indeksinin hesaplaması ile ilgili internette çeşitli şeyler var. Oradan hesaplama mümkün mü? Mümkün. Yani boyunuzu ve kilonuzu yazıyorsunuz. Ona göre Bademeks indeksinizi hesaplıyorsunuz. Bir çalışmada menarş yaşı ile ilgili görülmüş. Menarş yaşı yani ilk adet gördüğümüz yaş. İlk erken görüldüğünde yani işte mesela 16 yaşında görenlerle 9-10 yaşında görenler arasında da bir ilişki bulunmuş. Ne kadar erken adet görüyorsa o kadar erken menopoza giriyor. İlk evlenme yaşının da yüksek olması geç menopoz yaşıyla bağlantılı. Çünkü ilk evlendi hemen çocuk sahibi oluyor. Hamile kalınca da yumurtalıklar çalışmıyor. Öyle olunca menopoza geç giriliyor. Bir çalışmada yapmışlar. Menopoz yaşıyla çocuk başıma emzirme sürecileri arasında bir araştırma var mı diye bakmışlar. Amerika'da 20 yılı aşkın bir süredir 100.000'den fazla menopoz öncesi kadını izleyen yakın zamanda yayınlanmış bir kohort çalışmasına göre de emzirmenin erken menopoz olasılığını azaltma konusunda ekstra bir avantaj olduğunu göstermiş. Yani çok emziren kadınlar bu noktada artı değerdesiniz. Bebek emzirmenin hem bebeğinize hem ruhunuza gelen iyisel süreçlerinden hariç bir de geç menopoz gibi bir katkısı olacak size. Son doğum yaşı da menopoz yaşıyla pozitif ve anlamlı bir orantı göstermiş. Yani geç yaşlarda anneliğinde menopoza girmeyi geciktirdiğini göstermiş. Bir çalışmada canlı doğum sayısıyla menopoz arasına bakılmış. Ne kadar çok çocuk doğuruyorsa o kadar çok geç girdiği görülmüş. Polonya'da yapılmış bir araştırma. Orada da doğum kontrol haplarına bakmışlar. Doğum kontrol hapı kullanan kadınların kullanmayanlara göre 0,7 yıl yani ortalama 1 yıl diyebilir miyiz? Tam 1 yıl olmasa da menopoza geç girdiklerini göstermişler. Kısacası hem doğum yapmak hem doğum kontrol hapları FSH dediğimiz kandaki hormonun seviyesini düşürüyor. Öyle olunca da yumurta üretilemiyor. Yani her ay siklusa 400 yumurta girip tükenmiyor. Yumurtlama mekanizması bozuyor. Bundan dolayı da fizyolojik olarak bir gecikme elde edilebilir mi? Mantıklı. Bir başka çalışmadan bahsetmek istiyorum. 298.413 postmenopoz yani menopozdaki kadınla yapılan 15 makalenin yakın tarihli bir sistematik incelemesini yapmışlar. Bir meta analiz yapmışlar. Doğal menopozun daha erken yaşla başlaması sarı yeşil sebzelerin çok aşırı tüketilmesiyle, süt ürünlerinin yüksek tüketilmesiyle ilişkilendirilmiş. Yani aslında çok da renkli sebzeler, sarı, yeşil ve yağlı süt ürünleri menopoza girmeyi hızlandırabilir. Yağsız ve az yağlı süt ürünleri, alkol az kullanılması menopozun geç başlamasıyla bağlantılı bulmuş. Sonuç olarak ne diyeceğiz? Kişinin istihdam durumu, ekonomik durumu, eğitim seviyesi, doğum kontrol hapı kullanıp kullanılmaması, Bademeks indeksi, ilk ve son doğum yaşı, çok sayıda çocuk sahibi olması doğal menopoz yaşıyla ilişkili bulunmuş. Sosyal yaşam tarzı ve üreme faktörlerin menopoz yaşı üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor. Ve sevgili kadınlar ve bu videoyu izleyen eşleri olan erkekler. Demek ki kadın doğurursa, emzirirse, geç hamile kalırsa, doğum kontrol hapı kullanırsa, çok zayıf olmazsa, rahat ve huzurlu olursa, aşırı yağlı tüketmezse, daha dengeli bir yaşam içerisinde olursa o zaman menopoza daha geç girecektir. Umarım sizin için buradan alacağınız güzel dersler vardır. Sağlıklı, keyifli, huzurlu bir menopoz dönemi diliyorum efendim. Menopoz kadınlığın bitmesi demek değil, özgürlük dönemi. Görüşmek dileğiyle efendim. Sevgiyle kalın.